Merhaba, ben Doktor Erhan Özel, iş hastalıkları uzmanıyım. Bugün sizlerle Hipokrat TV'de tekrar beraberiz. Bugün sizlere bir konukla beraber bir sunum yapacağız. Hocamız Profesör Doktor Kadir Demir, Wilson hastalığı konusunda Türkiye'de otorite. Wilson hastalığı da nadir görülen, merak edilen, atlanılan ve biz dahiliyecilerin de az bildiği bir konu. Bu konuda merak ettiklerimizi hocamıza soracağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Aslında bu nadir hastalıkları konuşan hakikaten çok az platform var. Böyle bir şeye vesile olduğunuz için de ben teşekkür ediyorum ayrıca. Sağ olun hocam. Wilson hastalığı nadir bir hastalık. Nadir hastalık demek 10.000'de 5'ten yani 2000 kişiden birinden daha az görülüyorsa 2000'de birden biz buna nadir hastalık diyoruz. Nadir hastalıkların kendi içinde en büyük sorunu atlanması, farkında olunmaması. Gerçekten de klinik tabloyla birlikte gelen hastayı değerlendirip nadir hastalık düşünerek tanı koymak bazen zor olabiliyor ve hepsinde de tanıda gecikmelere neden oluyor. Wilson hastalığı bir genetik hastalık, bildiğimiz gibi otozomal resesif geçiyor ve ATP7B genindeki mutasyon nedeniyle karaciğere gelen bakırın safraya atılımında problem çıkıyor. Ve böylelikle de karaciğerde biriken bakır, karaciğer hücresi hepatositi haraplıyor. Açığa çıkan bakır, serumda ve kanda eritrosit içinde birikerek eritrositte hemolize neden olurken giderek end organlarda, işte bazal gangliyalarda ya da korneada, germinatif epitelde, sinovyada hemen tüm organlarda çökerekten orada disfonksiyonlara neden oluyor. En önemli sorun tabii ki beyinde çökmesi. Çünkü beyinde çöktükten sonra ortaya çıkan Parkinson benzeri bir takım hareket bozuklukları, tremorlar, yürümedeki zorluklarla birlikte geriye dönüşümsüz olabilen kalıcı bir takım nörolojik bulgulara neden oluyor ki bu da hayatı zorlaştırıyor. Hocam bu nörolojik hastalıklar dediğimiz yani bazen gerçekten ortalıkta böyle ataksili, tremorlu, Parkinsonlu hastalar oluyor. Bunların altında da herhalde Wilson aramak lazım. Etiyolojiyi bulamaz. Şimdi şöyle, eğer Parkinson benzeri bir problem varsa, ataksisi varsa, genlik sorunu varsa yahut da titreme, kaba titreme ve konuşma bozukluğu varsa mutlaka düşünmek lazım. Özellikle böyle yuvarlayarak sarhoşvari konuşma, adam akşamdan mı kaldı acaba? Böyle çok kelimeleri yuvarlayarak konuşuyor. Mesela benim sekreter, hastanede ya da muayenehanedeki sekreterler seninkiler geldi diyebiliyor. Çünkü Wilson'lu hasta eğer nörolojik tutulumu varsa aynen şöyle konuşuyor. Kadir Bey nasılsınız? Yani hem yaygan hem de disartikülasyon dediğimiz sorunlu bir konuşma ve mutlaka onu birkaç kere duyduktan sonra ya bu adamda bir şey var mıdır diye düşünüyorsunuz. Peki kronik karaciğer hastalığı bulgularıyla gelen hastalarda ne zaman Wilson'u düşünmek lazım? Öncelikle şunu bilmek lazım. Wilson karaciğerde her şeyi taklit ediyor. Yani akut karaciğer yetmezliği de yapıyor, kronik karaciğerde yapıyor, siroz da yapıyor. Kanser hemen hiç yapmıyor. Çünkü bakır tıpkı endometrium SEA'da koruyucu olduğu gibi hepatoselüler kanser için de koruyucu bir element. O yüzden de pek göremiyoruz. Bir insandan ne zaman Wilson'dan şüpheleneceğiz? Bir kere ebeveynleri kuzense, akraba evliliği varsa ve hasta genç yaştaysa ve özellikle de ailesinde sebebi bilinmeyen bir nedenle ölen karaciğer hastası varsa mutlaka akla gelmesi lazım. Ve geldiğinde de yapılması gereken şey hemen bir 24 saatlik idrarda bakır, selüloplazmin düzeyi ve gözde Kaiser-Fleischer halkasına bakmak ve eğer mümkünse de kranyal MR çekerek bazal gangliyalarda bakır birikimi var mı yok mudur diye değerlendirmek lazım. Evet. Hocam bizi doktorlar kadar vatandaşlar da izliyor. Bu kronik karaciğer hastalığında genellikle hepatit B, hepatit C, alkol deniliyor. Ama Wilson aklımıza geldiğinde dediğiniz gibi selüloplazmin bakacağız ama selüloplazmi normal de olabilir. Normal de olabilir. %20 olguda normal. Wilson'da şu laboratuvar olursa veya olmazsa olmaz. Mesela 24 saatlik idrarda
En sadığı 24 saatlik idrar. Yani 24 saatlik idrarda 100'ün alt 50 ise 40 ise bu Wilson değildir diyebilir miyiz? Diyemezsiniz. Yani karaciğerde bir sebebi bilinmeyen karaciğer hastalığı var ve Wilson düşünüyorsanız tek bir bakır metabolizma göstergesiyle bu vardır ya da yoktur diyemiyorsunuz. Yani en sadığı 24 saatlik idrarda bakır. 100'ün üstünde olması lazım. 100'ün üzerinde olması. Ama 50'nin üzerindeyse de şüphelenmeniz lazım. Bunun dışında selüloplazmin 20 mg desilitrenin altındaysa Gene şüphelenmek lazım. Ama 10 mg desilitrenin altındaysa büyük şüphe duymanız lazım. Kaiser-Fleischer halkası hemen hemen %99 Wilson'a bağlıdır diyebiliriz ama kronik kolestatik karaciğer hastalığında da yüksek olabiliyor. Beraberinde nörolojik bulguların olması, sebebi bilinmeyen bilinen sebeplerden birini taşımaması karaciğer hastalığında ve 40 yaşın altında ve aile eğer akraba evliliği varsa ebeveynlerde Wilson'u düşünmek şart. Resesif geçer dediğiniz halkımız anlasın diye resesifte anne ve baba taşıyıcı oluyor. Çocuklardan birisi. Biz her karakterimizi anne ve babadan gelen iki genle tanımlıyoruz. Evet. Eğer resesif, baskın olmayan bir genetik bir problemse bir tanesi hastaysa bunun hastalık belirtilerini taşımıyoruz. Taşıyıcı oluyoruz. Ama her ikisi anneden ve babadan gelen genler ikisi de bozuk ise o zaman hasta oluyoruz. Ve bir taşıyıcı anne ve babadan doğan çocukların %25 hasta olma ihtimali var. Çünkü %50 bozuk, %50 bozuk. Bunların karşılaşmasıyla 4 çocuktan birisi hasta oluyor, ikisi onlar gibi taşıyıcı oluyor, birisi de normal olabiliyor. Hocam şimdi nöroloji polikliniklerinden, kliniklerinden hatta bizim muayenehaneye dahi ya ben bunda Wilson düşünüyorum diye hastalar geliyor. Fakat bakıyoruz selüloplazmin düşük birazcık ama diğer laboratuvar bulguları uymuyor. Kaiser-Fleischer halkası da yok. O da her zaman olmaz. O da olmuyor. %50 karaciğer tutulumlarında. Karaciğer tutulumu da yok. Ben şöyle biliyordum eskiden ama şimdi size de sorayım. Yani nörolojik tutulum olduğunda karaciğer mutlaka tutulur. %50 sirozu vardır. %50 olmayabilirdi. Yani erken dönem bir problem Yani olur, biraz olmayabilir. Evet. Bir şey olmadan, karaciğer tutulmadan, ne bileyim idrar atılımı işte 50-60 civarında durarak, selüloplazmin biraz düşük olarak hasta sadece nörolojik tutulumuna gelebilir. Burada karışıyor çünkü ortalık. Nörolojik tutulum var mı yok mu? Bu tür hastalarda deneme tedavi yapılabilir mi? Eskiden deneme tedavi vardı. Yani 6 aylık deneme tedaviyle birlikte klinik bulgularda düzelme varsa o zaman acaba Wilson diyebiliyorduk. Evet. Ama günlük pratikte eğer siz Wilson hastasına şelatör tedavi yani karaciğerin yapamadığı işi biz ilaca yaptırıyoruz. Evet. Karaciğer bakırı safraya atamıyor. Biz ilaç veriyoruz. Bakırı tutup idrarla atıyor. Dolayısıyla da bu tedaviye başladığımızda idrar bakırı yükseliyor. Eğer bu idrar bakırındaki yükseklik 500'lü, 1000'li derecelere ulaşmıyorsa ya da ilk 6 ay gibi çok kısa zamanda hemen normal düzeyine düşüyorsa, dönüyorsa biz bu hastada Wilson olmadığını söyleyebiliyoruz. Bunu kullanabiliyoruz ama eskiden tanı kriterleri arasında yer alan deneme tedavisi artık günümüzde yapılmıyor. Şunu mu anlasınlar hem hekimler hem halk. Biz şüphede kaldığımız zaman depenisilamini verdiğimizde idrardaki bakır ilaç öncesi diyelim 24 saatlik 50 idi. Evet. İlacı verdik 600 çıktı. Burada olabilir diyoruz. Bu gidiyor ama belli bir süre sonra bunun düşmesi lazım zaten. Ama 2-5 yıl sonra 2-5 yıl hemen sonra. bir 3-6 ay içinde normale dönüyorsa Düşerse o değil. burada değil diyoruz. Orada süre önemli. Evet, tabii, 2-5 yıl tabii, süresi tabii, önemli. tabii. Bu çok önemli çünkü böyle ortalıkta gezen bu tür laboratuvar bulguları uymayan Wilson'lar var. Evet. Buradaki takip kriteri de bu o zaman. Ama bence şöyle yapmak lazım. Hem dahiliyeci arkadaşlar için hatta gastroenterolog arkadaşlar bile ilgisiz olabiliyor bunlara bazen. Halkın zaten değerlendirmesinde bu konuda biraz zor. Nadir hastalıkları bilen hekimlerin takip edilmesi lazım. Çünkü çok nadirler bunlar. Türkiye'de milyonda 15 ila 30 oranında toplam tüm Türkiye'de 80 milyonluk Türkiye'de 1800-2000 tane Wilson hastası var diyoruz. Yani bunu bölüştürdüğümüzde dahiliyecinin 40 yılın başında göreceği
belki hayatı boyunca bir tane ya da iki tane görüp görmeyeceği bir hastalıkla uğraşmasının bir anlamı yok. Yani bu durumda şüphelenildiği vakalarda Wilson'la Göndermesi uğraşan, lazım. Wilson'la bildiğim kadarıyla İstanbul'da Tabii sık en çok ben uğraşıyorsunuz. uğraşıyorum. Evet. Hem Çapa'da, üniversitede hem muayenehanede. Türkiye'de de öyle. Türkiye'de Ya akademik kişilere göndermek lazım. Çünkü bir şey anlatayım. Porfiri diye bir metabolizma bozukluğu var. Karın ağrısıyla giden bir tablo. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde tanıyı koymuşlar. Ama daha sonra hasta bir şekilde benim nadir hastalıklarla uğraştığımı görüp bana geldi. Şimdi dedim vallahi ben en son porfiri hastası 13 yıl evvel takip ettim. Ve daha sonra Ankara'ya taşındı. 13 yıldır okumuyorum. Bakalım dedim İstanbul'da uğraşan birisi varsa sizi oraya bağlarım. Yoksa da okuyarak beraber birbirimizi takip ederiz dedim. O akşam gittim araştırdığımda bir dahiliyeci arkadaşımız gönül vermiş. 8 hasta takip ediyor. Onları yayın haline getirmiş. Dedim ki ben sana yarın 9. hastanı gönderiyorum. Çünkü nadir hastalıkların hem tedavisi hem tanısı problem olabiliyor. Onun için de ilgili olan hekime göndermek her zaman için daha Ben de iyi. size bu böyle bir şeyin anısını anlatayım. Ben 84 yılında Çapa'da asistandım. Acil nöbeti öncesi sabah porfiri okumuştum. Yoğun bir şekilde. Gece 12'de bir de böyle uyuklar vaziyetteyken bir hasta girdi. O zaman da Ali Tutar diye benim bir küçüğüm vardı. Karın ağrısıyla dedim Ali bak porfire geldi dedim. İntermiten porfire geldi. Abi ne kafadan atıyorsun olur mu falan filan dedi. Baktık hakikaten daha önce de ağrılarım oluyordu. Cerrahpaşa'ya yattım. Sağlık dendi, şu dendi, bir de Ali dedim bir Watson-Schwarz testi açtık okuduk onu da bilmiyoruz. Kloroform bulurduk gece 12'de 1'de. Zeynel abi de nöbetçiydi Zeynel Murgan gece. Kloroform testi yaptık Watson-Schwarz pozitif. Adamın ağrısı da dextroz verdik geçti. Porfirya. Sabah toplantıya çıkardık Aboğlu'la. Necdet Koçaklar, Atilla Öktenler bunlar dedi. Hoca dedi ki ben bir tane gördüm dedi intermitten. Hastayı da ben göndermedim eve ki idrarını orada yapsın, orada canlı yapalım. Derler ki attın kafadan diye. Tabii. Yaptık intermitten porfiriye. Çok nadir hastalık. Onu da bir yere bağladık. Onun için nadir hastalıkları ilgili bölümlere göndermek gerekiyor. Bir de tedaviden şey yapacağım. Şimdi tedavide penisilamin hala kullanılıyor ama trientinde durum ne? Türkiye'de var mı? Çok pahalı bir Türkiye'de ilaç. var değil. Şimdi nadir hastalıkların hepsinde pahalı ilaçları. Wilson'da tedavide ilk sene mutlaka bakır eksik diyet veriyoruz. Bakırı fakir. Bu kural ama bir yıldan sonra diyete uyum sağlaması diye bir şey yok. Bakırsın her şeyi yiyebilir. Yani böyle bir fındık, fıstık, çerez falan. Yani karaciğer yemeyecek, kabuklu deniz ürünü yemeyecek ve fındık fıstık yemeyecek. Her gün tahıl yemeyecek. Ama bunlar ilk 6 ay özellikle ilk yıl önemli. Ondan sonra hiç önemi yok. Tamam. İkinci bakır attıran tedaviler var. Bu depenisilamin eskiden beri gelen bir tedavi ajanı. Trientin de var. Her ikisi de Türkiye'de var. Ve her ikisi de SGK tarafından karşılanıyor. Ama trientini ilk ilaç olarak değil de nörolojik tablosu olup da depenisilaminle bozulan hastalara veriyor. Bozuluyor herhalde. Evet, yani %20'ye yakın belki de bozuluyor ve maalesef bozulduğunda geriye de dönmüyor bunların bir kısmı. Onun içinde nörolojik olan hastalara trientin başlayalım diye bir bakanlıkla sorunumuz var. Bir de bakırın emilmemesi için de alınan gıdadaki çinko kullanabiliyoruz. B vitamini B6 veriyor. B6 vitamini depenisilamin B6 karşıtı bir ilaç. Eğer depenisilamin kullanıyorsak mutlaka B6 vermemiz lazım. Ama trientinde gerek yok. Hocam çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. için çok detaylı oldu, doyurucu oldu. Hipokrat TV izleyicileri, bugünkü programımız bu kadar. Sayın hocamız Profesör Doktor Kadir Demir'e çok teşekkür ediyoruz. Sağlıkla, sağlıcakla kalın.